Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir analiz videosu çekeceğiz. Bu analiz videosunda hibrit çar olur mu, olmaz mı? Yani Silk Road'ın en büyük tartışma konularından biri. Bu soruya bir cevap aramaya çalışacağız. Şimdi öncelikle bugün ne yapacağımı anlatmadan önce bu konu hakkında diğer oyuncuların mevcut fikirleri neler? Bir onları masaya yatıralım. Şimdi bu hibrit çar muhabbeti ile ilgili temelde 3 tane görüş vardır. Birinci görüşteki arkadaşlarımız der ki hibrit çar olabilir. Yani siz eğer daha dengeli bir çar istiyorsanız, biraz daha canı yüksek olsun, biraz atağımdan tasarruf edeyim vesaire derseniz, çünkü spear çarların damage'i çok yüksektir. Ama aynı şekilde kırılganlıkları da çok fazladır. Özellikle Snow Shelt olmadığı zaman 2 gıdımlık canı var. Wizard'la eşdeğerdir yani. Şimdi bir grup arkadaşımız özellikle bunu Aysuro'da çok tercih ederler. Orada biraz daha heal sistemi olduğu için artık oyunun gidilebilecek son seviyesinde STR, int vesaire bu gibi özellikleri inanılmaz fırlatabiliyorsunuz yukarı. TR Sura'da da kullanan arkadaşlar var ama Aysuro'daki kadar yoğun değil. Şimdi bu birinci görüşteki arkadaşlarımız. İkinci görüşteki arkadaşlarımız der ki şimdi hibrit çar tamam bir can kazanır. Atağından belirli bir feragat eder. Atak kaybeder. Ama derler ki defans değerlerinde bir bozulma olur. Yani siz yaratıklara gittiğiniz zaman ya da bir rakibe gittiğiniz zaman işte full int bir çar 3 birim bir damage yiyorsa hibrit çar 5 birim gibi bir damage yer der. Yani onların temel dayanağı şudur. Ben canımı almak için atağımı veriyorum. Bir de üzerine defans değerimi kaybediyorum. Şimdi böyle bir durum olursa o zaman hibrit çara gerek yok derler. Şimdi ikinci görüşteki arkadaşlarımız bu. Bir de üçüncü görüş vardır. Bu arkadaşlar da der ki onların bakış açısı biraz daha stratejik olarak değil de biraz daha farklı bir konudan yaklaşırlar. Onlar da der ki bir char ya full STR olur ya da full int olur. Yani bu gruptaki arkadaşlarımız için hibrit char nasıl diyeyim biraz da LGBT'li bir karakter gibi algılanır. Şimdi bugün bu videoda nasıl bir metot izleyeceğim bu soruya bir cevap aramak için. Şimdi gördüğünüz üzere iki tane char'ım var burada. İkisi de aynı. Setleri aynı, silahları aynı. Bu arada ekstradan armor ve garment set de çektim. Videonun sonunda nereye varacağımızı beraber göreceğiz. Bu setlerle de uygulanabilecek taktikler üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Şimdi bu iki çarımızın seti silahı aynı dediğim gibi. İkisi de 69 level. Aralarındaki tek fark isimlerinden de anlaşılacağı üzere biri 2 int 1 str şeklinde 69 level'e ulaştı. Diğer çarımız ise full int şekilde 69 level'e ulaştı. Şimdi bu iki çarımızı analiz edeceğiz. Analiz ederken 4 tane maddeyi inceleyeceğim bugün. Bu 4 maddenin özelinde videonun sonunda sonuçlara göre bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Şimdi bu 4 özellik neler? Birincisi defans değerlerini bir karşılaştıracağız. Hani dedim ya o ikinci gruptaki arkadaşlar hibrit çarın daha çok damage yediğini iddia ederler. Bu muhabbet üzerine bir defans değerlerini kıyaslayacağız. Bunun için öncelikle buradan size karakterin bu atak, defans vesaire verilerin yazdığı tabloyu ben buraya şimdi videoyu editlerken ikisini yan yana koyacağım sizin de okuyabileceğiniz bir şekilde. Ben de onların notunu aldım. Onlar üzerinden devam edeceğiz. Ekstradan bir de pratik değerlerini görmek için defans değerlerini hesaplamaya çalışacağız. Yaratıklara gideceğiz. Çünkü bu iki çarı birbirine vurdurtturmak çok mantıklı olmaz. Hani birinin damage'i birine göre daha fazla olduğu için ikisine de aynı vurabilecek bir rakip seçeceğiz. İşte örnek veriyorum 72 level Nia Guard'lara gideceğim. Oradan o yaratıkların vurduğu damage'leri iki karakter üzerinde test ettireceğim. Şimdi bu PHY defans için. Bir de eğer aralarında bir fark oluşmuşsa mag defanslarına bakmak istiyorsam o zaman da mag vuran bir yaratığa götüreceğim. Yine sahada aralarında ne kadar defans farkı olduğunun ölçümünü yapmaya çalışacağız. İkinci bakacağımız konu atak değerleri olacak.
Ama atak değerlerini de aynı defansta olduğu gibi ikiye böleceğiz. Bir fiziksel, yani şuradaki glaive skill'leri ile vurdukları damage farkına bakacağız. Bir de meteorlarla vurdukları damage farkına bakacağız. Buradaki farkın biraz daha rahat anlaşılabilmesi için bir level yaratıklara götüreceğim. Onların defans değerleri sıfıra yakın olduğu için daha bize sağlıklı bir gözlem verir. Yine bu iki çarı birbirine vurdurtturmam yani. Çünkü ikisinin dediğim gibi karakterleri farklı. Bizim yani aynı yaratığa iki çarı farklı atak yaptırmamız lazım. Ölçümlerimiz daha sağlıklı olsun. Yine dediğim gibi fiziksel saldırı güçlerine de bakacağız. Üçüncü bakacağımız özellik canındaki artış. Bu candaki artışı en sonu bir level yaratıklarda artık damage testini yaptıktan sonra birbirlerine vurdurtturarak ölçeceğim. Çünkü bu aralarında tamam bir 2000-2500'lük bir damage farkı var ama bunun birbirlerine vurdukları damage üzerinden yorum yapmamız daha doğru olur. Örnek veriyorum, bu çarı buna meteor arttıracağım. Bu çarı buna meteor arttıracağım. Ne kadar damage vurmuşlar? İşte bizim buradan gelen can ne kadar bize bir tasarruf sağlıyor? Hibrit çarı ne kadar sağlamlaştırıyor? Bunu ölçmeye çalışacağız. Ve son olarak bakacağım konu, hani bu benim de çok merak ettiğim bir konu. Aslında yani bu videoyu asıl çekme amacım bu dördüncü madde. Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Kritik özelliği. Şimdi kritik özelliğinde şöyle bir durum var. Biliyorsunuz STR çarlar kritik vurduğu zaman yaklaşık 2 katı gibi bir damage artışı sağlar. Ama int çarlar kritik vurduğu zaman şu glaive skill'leriyle, meteorlarda zaten kritik diye bir muhabbet yok. Şu glaive skill'leriyle full int vurduğu zaman 2 katını artmaz. %15, %20 o civarda bir kritik artışı sağlar. Şimdi hibrit çara biz bir de STR özellik ilave ettiğimiz için acaba bu kritik özelliğinin ne kadarını geri kazanabiliyor? Tabii ki de 2 katını vuramayacaktır yine ama eğer full int char'ın glaive skill'i ile hibrit char'ın glaive kritik skill'i arasında hibrit char full int char'ı geçiyorsa kritik vurduklarında o zaman hibrit char bir tık daha avantajlı duruma geçebilir. Videonun artık analiz kısmında bunu hep beraber tartışacağız. Şimdi videonun ilk kısmında şuradaki defans değerlerini, dediğim gibi ben şimdi edit olarak buraya yapıştıracağım konuşmanın bu kısmını. Ben de önüme aldığım notlardan bir kabataslak bir görüntülerine bakalım. Ondan sonra sahaya çıkacağız. Şimdi hemen bir defans değerleriyle başlayalım. Birinci konumuz defans değerleriydi. Full int çarımızın defans değeri fizikseli 742, mag defansı 1566. Hibrit çarımızın ise fiziksel defansı 819'a yükselmiş. Çünkü o verdiğimiz STR'lerin bize sağlamış olduğu bir fiziksel defans avantajı var. Aynı şekilde mag defansı bu sefer intlerden dolayı bir düşüş yaşamış. 1436'ya düşmüş. Yani oran olarak baksak aralarında aşağı yukarı bir %10 gibi bir fark gözüküyor. Ama bu sahada değişebilecek veriler. Yani biz bir canavara gittiğimiz zaman 100 yerine 90 kadar öyle küçük bir fark oynamayabilir. Ya da işte bu hibrit spear'ın çok defans yediğini iddia eden arkadaşlarımızın belki düşüncesi de doğru çıkabilir. Ona bakacağız canavarlara gittiğimiz zaman. Yine bu fiziksel denge ve mag denge, yani büyü dengesi kısmına bakalım. Aynı mantık burada da geçerli. Full int çarımızın %52'ye %96, hibrit çarımızın %67'ye %73. Yani defans değerleri olarak kabaca şu rakamlar bize şunu söylüyor. Hibrit çar seçtiğiniz zaman biraz daha fiziksel defansa yönelik çekmiş oluyorsunuz. Daha dengeli bir profil oluşuyor. Aynı mantığı kıyafetteki garment protektör mantığı gibi düşünün. Neden bazı arkadaşlar garment yerine protektör tercih eder? Bu fiziksel defansı bir tık daha arttırmak ister. Aynı mantık hibrit çarda da geçerli. Full int'e göre daha defansif olarak fiziksele daha yakın. Şimdi birinci konumuz için sahaya gideceğim dediğim gibi yaratıkları. İkinci konumuz neydi? Atak değerleri. Şimdi full int çarımıza bakıyoruz. Fiziksel atağı 1626'ya 1938. Hibrit çarımızın ise 1800'e 2144. Yani biz bu rakamlar yanıltıcı olabilir. Sahaya gidip ölçmemiz lazım.
Buradan baktığımız veriler sanki bize şöyle bir izlenim veriyor. Ben hibrit char'la şuradaki glaive skill'lerini vurduğum zaman sanki full int char'a göre daha fazla vuracakmış ön izlemesi veriyor. Ama bunun sahada karşılığının olmayacağından eminim. Yani yine full int spear daha fazla vuracaktır hibritten. Şimdi buradaki asıl önemli konu dördüncü konuyla birleşecek. Kritik vurduğu zaman hibrit char full int char'ı glaive skill'lerinde spear skill'lerinde geçebilecek mi? Önemli olan muhabbet bu. Şimdi ikinci olarak da mak atak değerleri. Burası beklediğimiz gibi full int 2349'a 2871. Hibrit char'ımızın da 2173'e 2656. Burada zaten meteor olarak yani full int'in çok daha yüksek vurmasını bekleriz. Oran orantı olarak baksanız sanki aralarında %8-9 gibi bir fark var gibi gözüküyor. Ama bunun da dediğim gibi sahaya çıktığımızda makasın daha açıldığını göreceksiniz. Muhtemelen bir %15, %20 en az bir fark açılır diye tahmin ediyorum. Şimdi üçüncü muhabbetimiz can muhabbeti. Onu zaten sahada yapacağız. Birbirlerine vurdurtturduğumuzda. Kritik muhabbeti için de yine ölçüm yapmamız lazım. Şimdi buradaki ön izlememiz tamamlandı. Şimdi sahaya gitme zamanı. Ben iki çarı da takla makana götüreceğim. Muhtemelen reverse atarım. Videoyu oradan gireceğim tekrardan. Evet, mekana getirdim arkadaşlar çarları. Şimdi öncelikle full int ile başlayalım. Hibrit kısmı biraz daha sürpriz olsun. Hani onun daha fazla damage yediğini bekleyen arkadaş gruplarımız olduğu için önce full int spear ile gideceğim. Ölçümleri şuna göre yapacağım. Sonuçta bizim burada mesela ne diyor? Maga attack 2300'den 2800 arasında bir değer gelebilir diyor. Yani ben meteor vurduğumda 10.000'de vurabilirim. 9.000'de vurabilirim. Arada bir makas var. Aynı mantık buradaki yaratıklar için de geçerli olacak. Şimdi ben buradan bir tane Nia'yı kendime saldırdığım zaman 100 vurabilir, 120 vurabilir, 110 vurabilir. Yani bir değişkenliği olacak. O yüzden ölçümleri şuna göre yapacağım. 5 defa o yaratığın bana vurmasına müsaade edeceğim aynı skill'le. Vurduğu en yüksek değerle en düşük değerin ortalamasını alıp onu baz olarak kabul edeceğim. Buralarda bir artı eksi 5 hata payı olduğunu göz ardı etmeyin. Yani belki bunu sıfırlamak için 1000 defa o yaratığı bana vurdurtturmam lazım ki ortalaması bize tam doğru sonucu versin. Hani biz orada şimdilik şu sahadaki karşılık şeyine bakıyoruz. Mesela neydi? Fiziksel defansı full int'in 742. Diğerinin kaçtı? 819. Şimdi hibrit çar fazla mı yiyecek? Buradaki rakamlara göre hibritin daha az yemesi lazım. Bu can artışı onun daha fazla damage yemesine mi sebebiyet verecek? Bunu ölçmek. Yani muhtemelen daha az yiyecekler, onu göreceğiz şimdi. Hemen şuradan bir tane Bone Soldier çekelim. Şu yukarıda oluyordu onlar. Evet, bir tane aldık. Mesela şöyle bunların saplama skill'i var. Bu değil. Saplama skill'ini baz alalım. Evet, birinciyi vurdu. Kritiği saymayalım bunu. 869. Birinci attığı hasar bu. 918. İkincisi bu. 994. 856. Bir tane daha vurdu mu? Evet, 812. Şimdi buradaki ölçümlerimizi aldık. Şimdi aynı mantık hibrit çarımızı da götürüyoruz. Şimdi çok damage yediğini iddia eden arkadaşlarımız haklıysa burada o zaman onun 1100, 1200 falan gibi bir damage vurması lazım. Yine aynı mekana gidiyorum. Yine çektik bir tane. Yine 5 tane vurmasına aynı skill'i müsaade edelim. Bakın 726. Şimdi hem bu kadar can kazandı. Bakın 809. Yani arada bariz bir o şuradaki şeyin sağlaması. Yani defans %10 artış sağladı. Bir de üzerine canı diğerine göre çok daha fazla. Yani kritiği saymıyoruz. 518. O 759. 518. Yani arada çok büyük fark var. Yani fiziksel defans olarak
Hibrit çar hemen ön plana zıpladı. Şimdi buradaki muhabbet aynı şekil mag atak vuran yaratıkları da götüreceğim. Orada da tam tersi durum olmasını bekleriz. Yani hibrit çarın bu sefer aynı oranda, buradaki oranda daha fazla yemesini bekleriz. Ama en azından bu bize şunu artık ispatlıyor. Yani hibrit çar yaptığınız zaman çok daha fazla damage yer. Neye göre? Tamam, mag olarak daha fazla damage yer. Fiziksel olarak da daha az yiyor. Hem de can kazanmış üstüne. Bunları hep videonun sonunda değerlendireceğiz. Şimdi iki çarımızı da mag vuran bir yaratıklara götüreyim. Muhtemelen buradaki karalar bizi artık bir bir vurur. Bunları şuradaki Nia şamanlara, Nia mage'lere götüreyim. Onların levelleri biraz daha yüksek. Vurdukları biraz daha hissedilir. Şimdi ikisinin de üzerinde protektör set var. Mag defansları yüksek çünkü. Şimdi Nia'lara geçince tekrardan gireceğim videoya. Evet, iki çarımızı da Nia'lara getirdim arkadaşlar. Buradan ya şaman ya da mage, ikisi de zaten full mag vuruyor bunların. Yine iki tarz skill'leri olması lazımdı herhalde. Aynı tarz skill'lerinden bir 5 tane veri alalım hemen. Şimdi bir full inspire'e götürelim. Hibrit'e de ikinci kısımda bakalım. Şimdi şuradan bir tane bir şaman alalım üzerimize. Şu skill'ini baz alalım. 1258 1 898 1717. Bunlar da ama farklı vuruyormuş. 1084 1258. Bunu 10'a çıkartalım. Çok çünkü makası fazla açıldı. 1396 1258 1115 1064 1002 1175 1292. Yani 1000 ile 1300 arasında falan diyebiliriz bunu. 1700 herhalde şu elini yukarı kaldırdığı zaman biraz daha kuvvetli vuruyor galiba. Bakalım öyle mi? 1200 yok, aynı gibi. Neyse şunu keselim. Evet, hibriti de getirdim arkadaşlar. Bunda da aynı şekilde bir 15-20 defa bir vurdurtturalım. Daha sağlıklı görelim aradaki farkı. Az öncekinde niye şaman almıştık? Yine şaman alalım. Gel bakalım. Evet. 1242 1674 1900. İşte bak, diğerini hiç yememişti. 1900 1389 2000. Bir 5-6 defa daha vursun arkadaşlar. 1363. Bu tahminimiz doğrultusunda ilerliyor. 1256 2000. 3-4 daha vursun. Keseceğim ondan sonra. 1400 1900 1200. Son bir defa daha vursun. 1400. Evet. Şimdi defans ölçümlerimizde bir sıkıntı yok. Bu beklediğimiz gibi çıktı. Ama şunu egale ettik. Hibrit çar daha fazla damage falan yemiyor. Şimdi canı daha fazla olduğu için oransal olarak düşünen bazı arkadaşlarımız vardı. Tek fark fiziksel olarak daha sağlam, mag olarak daha zayıf. Defans yönünden olayı bu. Onun haricinde ikisi de gördüğünüz üzere aynı demeçleri yiyor. Evet, şimdi hibrit çarımızla arkadaşlar Nuke atacağız. Yine aynı skill'lerle vuracağım. Şunları bir kontrol edeyim. Şunu şuraya almam lazım. Evet. Şimdi toplamda bir kaç tane atalım? 5 tane atalım bakalım. 20.700. İkinciyi atıyoruz. 20.300. Üçüncüyü atıyoruz. 22.100. Dördüncüyü atıyoruz. 22.100. Ve son nukeyi atıyoruz. Evet, 22.100. Evet arkadaşlar, full hit'le de vuralım. Hemen bir skill'imizi kontrol edelim. Bu arada upları hepsinin aynı. İtemlerde herhangi bir stat vesaire de yok. Bilginiz olsun.
Allah, yanlış vurduk. Evet, 27.400. 30.000. Üçüncüyü vuruyoruz. 28.800. 30.600 ve sonluke 30.500. Yani aşağı yukarı Magatak olarak bir %25 civarında bir artış var. Şimdi şuradaki değerlere baksak sanki %8-10 civarında bir artış olacak gibi duruyordu. Ama sahada durum farklı oldu. Şimdi aynı şekil asıl önemli olan nokta şu spear skill'leriyle vurduğumuz zaman bakalım aradaki değişim nasıl olacak? Evet, hibrite geldik. Şimdi şu tekli skill'i vuracağım. Bu ikili bir skill olduğu için biraz sonuçlar çarpabilir. Şu Soul Spear skilli ile devam edeceğiz. Hemen yine bir 5 tane ölçüm alalım. Şöyle bir 21.100, 20.200, 2 oldu. 21.100, bu 3 oldu. 20.600, bu aşağı yukarı nukesi ile aynı vuruyor. 21.600. Evet, Flint'te de yine aynı şekilde bakalım. Şimdi buradaki rakamlara göre sanki 18.000, 17.000 vuracakmış gibi duruyor. Ama durumun böyle olmayacağını söyledim. Kesin ondan fazla vuracak ama ne kadar fazla vuracak bakalım. Şu birinci 24.300. Şu ikinci 25.100. Şöyle üçüncü 24.000, 25.000 diyelim. Şöyle 22.600. Şöyle 24.200. Şimdi buradaki rakamın tersi olduğunu gördük zaten. Yine Fullin Spear daha fazla vuruyor. Şimdi asıl önemli olan o kritik olan noktaya, o can muhabbetini sonra bakarız. Birbirlerine vurdurtturduğum zaman. Kritik vurduğu zaman eğer hibrit Fullint'i şu Spear skill'lerinde geçebilecek mi? Bu önemli bir soru bence. Şimdi onun için bir Fullint Spear'la 5 tane kritik damage yakalamam lazım. Buraları duruma göre kesip kesip birleştirebilirim. Ben şimdilik vurmaya başlıyorum. Yine bir 5 tane bir kritik yakalayacağım. Evet, böyle 28.800. Şöyle 2 28.600 yine. 29.700 şöyle 3 oldu. Şöyle 4 27.100. Şöyle 5 30.000. Hemen hibritle devam ediyoruz. Evet, şimdi bunun kritiği işte bizim için çok önemli. Eğer Fullint'in kritiğini geçerse benim gözümde hibrit spear'ın değeri aşırı artar. Gerçi 20.000'den öyle %50 gibi bir kritik vurmaz gibime geliyor ama belki kafa kafaya bir ihtimal çıkabilir. Şöyle bir 25.800 vurdu. Yani sanki oran olarak hani bir tık o kritiğini geri alıyor gibi ama yine de benim hayalimdeki gibi olmadı. O hibritin acaba Fullint'in kritiğini geçer mi diye bir düşünüyordum. Yine de alakası yokmuş. Fullint Spear damage olarak her türlü tokatlıyor hibriti. 28.200, 28.000, 27.500 son kaldı. 27.700. Şimdi full inti kritik de geçemedi ama oransal olarak kritik özelliğinin bir kısmını geri aldığı aşikar. Full int'de %20 civarında bir damage artışı oluyordu. Bunu da ben edit kısmında hesaplayacağım. Yaklaşık %35 falan yani. Diğerine göre net bir şekilde daha fazla bir kritik vurduğunda damage artışı yaşanıyor.
Şimdi son aşamaya geçip sonra değerlendirmeye geçeceğim. Burada da birbirlerine PvP modunu alacağım. Aralarındaki can muhabbetini ve şuradaki set tartışmasını en son değerlendirme ile birlikte birleştireceğiz. Şimdi can muhabbetini hibrit çarımızda bir değerlendirelim. Full de bakacağım. Bazı arkadaşlarımız belki merak edebilir. 2 int bir str gittin. Neden can bu kadar yakın diye. Çünkü şurada Spear'ın biliyorsunuz ekstradan bir can alma skill'i var. 1078 buradan geldiği için biraz daha kafa kafaya gibi duruyor. Fullint'te öyle bir muhabbet yok. Aradaki makas açık. Şimdi bizim burada 7000'e 8600 canımız var. Fullint'e bakalım. Fullint'te 4400'e 11200. Yani biz burada 2800 gibi bir can değerine manadan alıp cana ilave etmişiz. Şimdi bunun level yükseldikçe miktarı artacaktır. Örnek veriyorum, siz 100 level olduğunuzda belki manadan 7000 alıp cana 7000 vermiş olacağız. Şimdi bu 7000, 4000 ya da şimdiki 2800'ü ölçmek için birbirlerine birer tane bir nuke atacağım ki o 2800'ün değeri ortaya çıksın. Yani biz burada 1000 vurursak 2800 çok çok değerli bir şey olur. Ama direkt tek atarsak 15.000 vurursak o zaman oradaki 2800'ün pek bir esprisi yok gibi denilebilir. İkisinin elinde san silah var çünkü. Setleri de san gerçi ama boş değiller, yani vurmaları lazım birbirlerine. Hemen şuradan bir meteor atalım. Evet, bu 6300 vuruyor. Şimdi hibrit char'la full int'e bir meteor atalım. Evet, bu da 4000 vurdu. Şimdi arada nereden baksanız %50'lik bir damage farkı var. Ama şu gözünüze çarpmıştır. Full int hibrite 6300 vuruyor. Yani neredeyse tek atacaktı. Hibrit de full int'e 4000 vuruyor. O da buna neredeyse tek atacaktı. Burası önemli bir detay. Videonun değerlendirme kısmında açıklayacağım. Şimdi burada belki bu nukelerde şunu düşünebilirsiniz. İşte siz bunu dışarıdan, ben sonuçta hepsi clean parçalar. Devil aldık, int bastık vesaire. Full int daha kuvvetli duruma geçer gibi düşünebilirsiniz ama hibrit char'la da elimiz armut toplamayacak. Yani biz de buna can bastığımız zaman bu sefer de o full int'in bize vurmuş olduğu 6300 artık sinek ısırığı gibi gelmiş olacak. Onu da göz ardı etmemek lazım. Biz şimdi fiziksel defans artışımız yaşanıyordu zaten. Üzerine bir de bir Warrior, Rogue gibi bir char'la, bize PH'ye vuran bir char'la kapıştığımız zaman hem bize daha az vuruyorlardı. Bone Soldier örneğini düşünün. Hem de canımızı arttırdığımızı varsayın. O zaman işte o taktik kullanılabilir. Şimdi son olarak şu kıyafet incelemelerini yapacağız. Birbirlerini fiziksel olarak da vurdurayım. Şu an protektör setlerde birer tane vurduk. Full int 6300, hibrit 4000 vurdu. Bir de glaive skill'leriyle birer demeye çatalım. Şimdi full int ile vuruyoruz. 5500 vurduk. Gene iddialı bir rakam. Hibritle devam ediyoruz. Hibritte de 3000 vurduk. Yine aynı oran orantı burada da geçerli oldu. Nasıl nuke'de belirli bir damage kaybettik. Hibrit olsak da yani bizim yine fiziksel saldırı gücümüz full int'i geçemiyor maalesef. Full int yine daha fazla vuruyor. Şimdi videonun son artık değerlendirme kısmında bir setlerini değiştireceğim. Şimdi bir fiziksel atak vuran var, bir mag nuke vuranlar var. Bir garment takalım, bir armor takalım. Videonun sonunda bu setlerle birlikte komple bir özet değerlendirme yapmaya çalışacağım. Evet, armor setleri giydim arkadaşlar. İkisinde de şu an 8 degree sun armor set takılı. Şimdi full int ile hibrite bir meteor atıyoruz tekrardan. Şimdi 6300 vurduk protektör setle. Bakın armor'a taktığım gibi artık full int tek atıyor. Neden? Armor çünkü fiziksel defans olarak yoğunluklu set. Onun mag defansı çok düşük. Tam tersi garment takınca daha da az vuracağız. Aynı mantık hibritle bakalım full int'e tek atabileceğiz mi? Evet, şimdi de hibritle full int'e bir meteor atalım. 4800. Benzer mantık burada da geçerli. Bu setlerin defans değerlerini dediğim gibi final kısmında değerlendireceğim. Bu örnekleri görün diye vurdurturuyorum yani birbirine.
Şimdi fiziksel skill'leriyle vurdurtturalım. Bakalım yine tek atabiliyorlar mı? Şimdi full int ile hibrit spear'a spear skill'imizle vuruyoruz. 5800. Şimdi hibrit de full int'e spear skill'imizi atalım. 4000. Şimdi son bir garment setlerimizi de giyelim. Evet, şimdi full int ile hibrit spear'ın garment setine bir meteor atacağız. Şimdi bir defa armor'daki gibi bir tek atma muhabbetini falan unutun zaten. Protektörde bile atamamıştı. Şimdi daha da düşecektir muhtemelen. 5600'e kadar düştü. Aynı mantık hibritle vuralım. 3300. Şimdi fiziksel skill'lerle girelim. Hemen bir hibritle full int'e. Evet, 3400. 3000 vurmuştuk armor sete. Bakın hemen 3400'e çıktı. Tam tersi şununla vuralım. 4200. Şimdi burada tabii bu tekil skill. Şurada muhtemelen şu yeni açılan skill'i vursak tek atabilir. Bir deneyelim. 3500, 2600. Yani aşağı yukarı Nuke ile aynı vuruyor diyebiliriz. Şimdi artık bir düşünüyorum, başka vurmayacağımız bir şey kaldı mı? Setleri de taktık. Son değerlendirmeye geçeceğim. Şimdi bütün denemelerimizi yaptık arkadaşlar. Bu arada o kritik tutturma muhabbeti biraz zamanımı almış, yani günaydı. O yüzden biraz kamerada parlamalar falan olabilir. Ben bir 10-15 dakikayı bitiririm diyordum ama kritik tutturma olayı bayağı bir zamanımı aldı. Şimdi özetle arkadaşlar bu videoyu çektim. Ne dedik videonun başında? 3 tane düşünce var dedik. Birinci grup neydi? Hibrit Spear her yola gider mantığıydı. İkinci gruptaki arkadaşlar ne diyordu? Defans olarak bir kayba uğruyor Hibrit Spear. Öyle bir kayba uğramadığını gördük. Fiziksel olarak hatta kazanımı bile var ekstradan. Üçüncü gruptaki arkadaşları zaten saymıyorum. Onlar daha farklı bir bakış açısından bakıyorlar. Şimdi burada Hibrit Spear her türlü olur sonucuna vardık. Ama burada devreye ne giriyor? Sizin stratejiniz devreye giriyor. Şimdi Çin çarlar Avrupa çarlara göre esnek. Siz yani buradan bir silah var. Fiziksel olarak da size bir atak veriyor. Mag atak olarak da veriyor. Burada el yakma var. El yakmadan mag atak çekebiliyorsunuz. Hem fizikselseniz hem magicseniz yani intseniz. Aynı şekilde setlerde işte garment muhabbeti var. Armor var. Ya da tam tersi protektör var. Avrupa çarlardaki gibi sizi kısıtlamıyor. Yani sizi varıyorsanız heavy armor giyeceksin demiyor. Yani Çin çarları siz alın, her türlü her yolu sokabilirsiniz. Bunlar da bu arada bir kalıptır. 2 int bir str. Bu da hani bir aritmetik ya da simetri hastalığı olan arkadaşlarımızın bir uydurması aslında. 2 int bir str diye de bir şey yok. Siz istiyorsanız 9 int bir str yapın. Ya da tam tersi daha değişik bir fantezi yapın. 7 str 3 int yapın. Ona göre kazanımlarınız atak yönünden, defans yönünden ne olacağı belli. Kritikten ne kaybedeceğiniz, ne kazanacağınız belli. Gerisi tamamıyla sizin taktikleriniz, sizin fanteziniz. Mesela bu fantezileri neye göre seçebilirsiniz? İtem değerlerine göre seçebilirsiniz. Oynadığınız oyundaki takıldığınız, daha çok vakit geçirdiğiniz ortama göre karar verebilirsiniz. Mesela hemen bu konuyu biraz açalım. TR Suro oynuyorsunuz. Sürekli siz toplu ganklara giriyorsunuz. Kale savaşlarına giriyorsunuz. Ya da job savaşlarına giriyorsunuz. Birebirle işiniz yok diyelim. Hep toplu takılıyorsunuz. O zaman ne yapacağınız? Siz arkanızda zaten bir warrior char olacaktır. Arkadaşlarınız olacaktır. Kalabalık gruptasınız. Karşınızdaki insanlar da genelde hep mag vuran oyuncular olur. Bunu hep söylüyorum. Oyuncuların %70'i 80'i ya Spear'dır ya Wizard'dır. Çoğu mag atak vurur. Toplu ganklarda o yüzden mag defansınızın yüksek olması daha sağlıklıdır. Eğer az önceki gibi bir profildeyseniz ne yapmanız lazım? Siz full int spear yapın. Üzerine mag atak zaten artacaktı hibrite göre. Bir de garment set çekin. Daha da artık mag defansınız artsın. Bir de üzerine şurada Heyüksel'in kendi mag skill'i var.
Belirli bir süreliğine bir takviye veriyor. Böyle bir silahınız var. Bir de üzerine job seti de gidip işte physical vesaire çekmezsiniz. Onun da bir önceki videoda bahsetmiştim ben. Neydi? İki tane set yapın. Bir Splendor physical olsun, bir de magic olsun. Siz yani ortamdan ortama değiştirin ki bir Splendor common etkisi alın diye belirtmiştim. Hemen öyle durumlarda bir de Splendor Magic'i giyersin ya da Precious Magic, artık level sınırı kaçsa. Ne olur, siz orada veriminizi maksimuma çıkartmış olursunuz. Ya da başka bir profil vardır. Toplu ganklara giriyordur ama asıl oyuncunun hedefi birebir PvP'de yatmamaktır. İşte o zaman hibrit de yapabilirsin. 3 int 8 str 1 int 7 bilmem ne, kafana göre takılabilirsin. İlla o zaman setini garmentle yapmak zorunda değilsin. Bu arada garmentin şöyle de bir avantajı var. Siz skill kullandığınız zaman garment setiniz komple garmentse %20 civarında daha az mana yiyor. Yani siz burada Meteor 2200 ise %20 şu an Garment set takılı 400 daha az mana yiyor. Bu nerede önemli? Snow Shell'de bastığın zaman sizin candan absorbe edebileceğiniz manaya da ihtiyacınız var. Daha az skill yemesi size oradan bir avantaj sağlar. Dediğim gibi ama teke tek kapışacaksanız o zaman iş artık Full in Spear Garment olayından çıkıyor. Daha farklı şeyler yapmanız lazım. Belki biraz STR verebilirsiniz. Belki setinizi protektöre çekebilirsiniz. Ya da job setinizi fiziksele çekebilirsiniz. Daha farklı fanteziler yapmanız lazım. Mesela Ay Sura'daki arkadaşlar için özellikle. Şimdi TR Sura'da kalabalık gank daha çok döner. Ay Sura'da o kadar fazla dönmüyor. Genelde birebir PvP üzerine kim kral olacak kavgası dönüyor. Orada daha da farklı işte fanteziler yapılabilir. Heal sistemi var. Siz üzerine bir sürü STR, int atabiliyorsunuz kıyafetlere. Ona göre bir tercih yaparsınız. Hibrit char da olur. Bir de kritik olarak oranları gördünüz. Kritik oranında bir artış oluyor. Siz yani birebir bir warrior'la kapıştığınız zaman hiç sorun olmaz. Ama tam tersi o TR Suru'da mag defansları yüklediyseniz üzerinize, o zaman karşınızdaki rakip, örnek veriyorum, bir warrior. Bir de setini de Warrior Cleric yapıp Light Armor çektiyse, sizin yani ona setiniz aynıysa dayılanmanıza gerek yok. Siz yani orada ona göre bir taktiğinizi belirlemeniz lazım. Warrior'ların da gerçi Heavy Armor giydiği zaman Spear Char'ın bu sefer de onun Mag Defense çok düşük oluyor. Birbirlerini nötrleyebilirler ama ona göre yani siz iddialaşma muhabbetlerini bu taktiklere göre seçmeniz daha sağlıklı olabilir. Yani dediğim gibi arkadaşlar, umarım sizlere yardımcı olur. Tekrardan sonucu tek bir cümleyle özetleyeyim. Siz hibrit de yaparsınız. 10 str, 9 str, bir int. Kafanıza göre takılın yani. Çinçar'da Boğuçar garment mi giyer? Her şeyi giyer. Sizin nerede kullanacağınız önemli. Kendinize iyi bakın.